Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu diz yapmaz kumaşımla bir eşofman dikeceğiz arkadaşlar. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kumaşımı 2 kat olarak serdim. Açık kenarları burada. Hemen kenarımızdan bir çizgi alıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 santim kenardan düzlemek için bir çizgi çiziyorum. Kumaşımın kenarından bir düzeltme çizgisi çizdim. Ve aynı şekilde üzerinden de bir çizgi çiziyorum kumaşımın. Şöyle. Üzerinden de bir çizgi çizdim. Ölçülerimizi aldık, hazırladık. Ve şimdi ölçülerimize göre eşofmanımızı keseceğiz arkadaşlar. Kalça 1/4 artı 2 yaptım. Siz de bu şekilde kalçanızı 4'e bölerek artı 2 vererek yapabilirsiniz arkadaşlar. O eşofmanım için boy ölçüsü, kalça ölçüsü ve oturuş yüksekliği ölçüsü ayarlandı, bulduk arkadaşlar. Siz de kalça ölçünüzü bulup boyunuzu ölçüp oturuş yüksekliğinizi hesaplayarak yapabilirsiniz. Oturuş yüksekliğini düz bir zemine oturarak bel ve kalçamızın yan taraftan alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız ölçüye oturuş yüksekliği deniyor. Pantolon, eşortman, pijama gibi kıyafetlerde oturuş yüksekliği mutlaka gereklidir arkadaşlar. Evet, şimdi benim oturuş yüksekliğim 27 santim. 27 santimimi işaretliyorum. Kemerimizi sonradan takacağız. O yüzden şu düzeltme çizgisinden aşağıya 27 santim oturuş yüksekliği ölçümüzü alıyorum. Şimdi cetvelimizle bu şekilde dik açısına dikkat ederek çiziyoruz. Oturuş yüksekliği. Hemen boyumu işaretliyorum. Boyum 92 santim. Çünkü eşortmanımın paçalarına manşet takacağım. Hiç kaldırmadan diz ölçümüzü buluyoruz. 92 bölü 2 yapıyoruz. 46. 46'ya 6 santim ekleme yapıyorum. 52. Buradan diz boyumu buluyorum. Onu da hemen düz bir şekilde uzatıyorum. Eşofman boyumu da uzatıyorum. Dikiş payı vermiyorum arkadaşlar. Dikiş payı içerisinde mezromuzu alalım. Kalça ölçüsü 116 bölü 4 yapıyorum. 29 santim arkadaşlar. Benim kumaşım likralı olduğu için hiç ben pay vermeyeceğim. Sizin kumaşınız likrasız ise 2 santim 1 santim pay verebilirsiniz. Ben direkt 29'dan çalışıyorum. Yukarıdan da 29'u işaretliyorum ve burayı kapatıyorum. Düz bir şekilde kapatıyoruz. A ölçüsüne gelince bu baldır oluyor arkadaşlar. Baldırımızı 4'e bölüyoruz tekrar. Bölü 4 eşittir 7,25 yapıyor. Ben 7 santim olarak kullanacağım. A çıkıntımı 7 santim olarak kullanıyorum. 7 de buradan işaretliyorum. Şuradan 1 santim dışarı çıkıyorum. Belden aşağıya 1,5 santim iniyorum. 1 santim de içeri giriyorum. Bu şekilde. Şimdi ağım için belden buraya cetvelimle düz çiziyorum. Ağımı ise
Şu şekilde bu cetvelimizin burası oyuntusu tam geliyor. Bakın arkadaşlar. Ön ağ oyuntumu güzel bir şekilde çizdim. Hemen belimizi de 1,5 santim indiğimiz yerden çiziyoruz. Gördüğünüz gibi eşortmanımız çıktı. Şimdi diz ve paça ölçüsünü yerleştirmek için burayı ikiye bölüyorum ve ütü hattını buluyorum. Burayı ölçüyorum. A'dan basene kadar 36,5 bölü 2 yapıyoruz. 36 nokta bölü 2 eşittir 18,25 yapıyor arkadaşlar. Şimdi şu düz çizdiğimiz çizgiden 18,25'i işaretliyoruz. Ve ütü hattını, düz boy ipimizi bulmuş oluyoruz. Ve bulduğumuz bu ütü hattını düz bir şekilde aşağı ve yukarı uzatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diz ölçümü yerleştireceğim. Diz ve paça ölçüsü tamamen sizin isteğinize kalmış. Dizi ölçüyoruz, 4'e bölüyoruz. Ve buralara sağına soluna yerleştiriyoruz. Dar istiyorsanız dar yapabilirsiniz. Ben şöyle 12 santim 12 yapacağım. Paçamı ise 9. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Evet. Şimdi paçadan dize kadar düz bir şekilde cetvelimle çiziyorum. Buradan da çiziyorum. Ağımı ise riga cetvelimle çizeceğim. Bakın. Riga cetvelimin içiyle şu şekilde hiçbir kırıklık olmadan gördüğünüz gibi birleştirdim. Aynı şekilde şuradan şöyle biraz indikten sonra paçayla kırıklık olmayacak şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle aşağıdan geldim ve hiç kırıklık olmasın. Buradan biraz içeri girebiliriz. Zaten belimiz lastikli olduğu için kalça ölçüsüne göre çalışıyoruz. O yüzden hiçbir darlık olmayacaktır. Evet, şu şekilde burayı da tamamladık. Ve ön bedenimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi sadece belden 1 santim dikiş payı vererek eşofmanımı kesiyorum. Ön paçamızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön paçamız çıktı. Şimdi kumaşımı çevireceğim. Evet arkadaşlar, arka parçamız için kumaşımızı serdik. Ön paçamızı yerleştirdik. Ve şimdi arka için gereken işlemleri yapacağız. Paçadan 2 santim dikiş payı veriyoruz. Dizden de 2 santim dikiş payı veriyoruz.
Buralardan da ikişer santim dikiş payımızı vererek buradan da 2 veriyoruz. Sadece belden 3 santim veriyoruz. Ön düşüklüğü indiğimiz için burayı düz bir şekilde çizdim. Ütü hattından yukarıya şöyle 5 santim işaret atıyorum. Ve cetvelimi 3 santimlik pay verdiğim yere koyuyorum. Bu 5 santimlik işaretimden geçecek şekilde arka bel için velev çiziyorum. Şimdi basen için bel ve oturuş yüksekliği baseni birleştiriyorum. Ön bedende hangi cetvelle yaptıysak arkada da o şekilde çiziyoruz. Şimdi paça ve dizi düz cetvelimizle çiziyoruz. İkişer santimleri birleştiriyoruz. Burayı da birleştiriyoruz. Arka ağımıza gelince ön ağımızın 2 katının 1 eksiğini. Şimdi ön ağını 7 çalışmıştım. Arka ağı 7 çarpı 2 14, 1 eksi 13 yapıyor arkadaşlar. Şuradan kalıpta burası 11. noktamız. Buradan tutuyorum. Şu şekilde 13'ü işaretliyorum. Şu ağımı buraya birleştiriyorum. 1,5 santim aşağıya iniyorum arka için. 1,5 santim aşağıya indim, bıraktım. Şimdi ön belimizi ölçüyoruz. 29. 3 santim çıktığım köşeden bu çizgi üzerinde 29'u buluyorum. Oraya işaretimi atıyorum. Şu ağımızın olduğu yere şöyle bir işaret alarak belimizle burayı düz cetvelimizle iniyoruz arkadaşlar. Buradan sonra da ister cetvelle ister pratik bir şekilde arka ağımızı çiziyoruz. Bakın ne kadar kolay, bu şekilde çiziyoruz. Şimdi riga cetvelini alıyorum. Riga cetvelimin şöyle kırıklık olmayacak bir şekilde neresiyle çizebilirim diye buluyorum. Dize kadar. Şu şekilde elinizde de çizebilirsiniz. Burayı birleştiriyorum. Arka ağımı bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. İsterseniz buranın ortasını bulup 1 santim dışarı çıkıp şu şekilde de tekrar oyuntumuzu düzeltebiliyoruz. Evet, böyle daha güzel oldu. Evet, şimdi arka paçamız da bittiğine göre kesebiliriz. Hiçbir pay vermeden kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arka paçamız da tamam. Ben eşortmanıma cep yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle şu kumaşımı bir ölçüyorum, bakıyorum. Cep için 26 santim boy,
yeterli. Şöyle veriyor. En içinde 16 yeterli. Enimiz de yeterli. Şimdi ön bedenimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ön bedenimin belini şöyle buraya yerleştiriyorum. Ve belimizi çiziyoruz. Yandan da çiziyoruz. Ve şuradan 6 santim cep için yeterli. Boy için de şöyle 16 yeterli arkadaşlar. Şimdi cep kumaşını belimizin oyuntusuna göre kesiyorum. Yanı da düzeltiyorum. Buradan 1 santim çıt atıyorum beden ve cebe. Şimdi burayı istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben şu şekilde şöyle ön bedenimi ve kesiyorum ön bedenimi. Ön bedenime 1 santim dikiş payı vererek cep ağzını kesiyorum. Çıta kadar kestim. Cebimi de keseceğim ama önce 4 kat yapmam gerekiyor. Şimdi 4 kat yapıp aynı bu şekilde cebimi keseceğim. Evet arkadaşlar, eşofmanımızın kesimi bitti. Ben ceplerini de kestim şu şekilde. Bakın. Ceplerini de ayarladım. Paça uçlarına ise manşet geçireceğiz dedim. Şu şekilde. Manşetlerimi de kestim. Sadece kemerim kaldı. Kemerimi de dikerken birleştirdikten sonra ölçerek keseceğim için kesmedim arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadar. Eşofman kesimini paylaşmak istedim. Bir dahaki videoda dikimini paylaşacağım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.